Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videomuzda hayvanlar aleminin kendi halinde manyağın oğlu diye tabir edilen bal porsuğunu ele alacağız. Adı ne kadar da tatlı değil mi? İşte adı kadar tatlı olmayan o gerçekler. Bal porsukları Afrika, Güneybatı Asya ve Hint alt kıyısında yaşayan sansargiller ailesine mensup bir memeli hayvan türüdür. Bu hayvan türü hayvanlar aleminde manyağın oğlu ve en korkusuz hayvan olarak bilinir. Yani tam bir kabadayılar. Minicik boylarına sakın aldanmayın çünkü onların kocaman yürekleri var. Küçük bir vücuda sahip olmalarına rağmen bu canlıların içlerindeki koca yürekleri herkesi şaşırtır cinsten. Cesaretleri ve korkusuz tavırlarıyla tanınan bal porsukları tıpkı Rocky Balboa gibi her daim zorlu mücadelelerin üstesinden geliyor. Aslanın ağzında rahatlıkla dolaşıyor, zehirli yılanların saldırısından bile sıyrılabiliyor. Öyle ki bir bal porsuğu düşmanına zayıf noktasına saldırmaktan çekinmeyecek kadar cesur. İsmi ne kadar da tatlı demiştik. Peki bu ismi nasıl almışlar merak edenler için işte yanıtı. Bu hayvan balı o kadar çok seviyor ki iğneleriyle birçok insana ve hayvana ciddi zarar verebilecek arı kovanlarına baskın bile düzenleyebiliyorlar. İlginç olansa bu baskınlardan hiçbir zarar almadan kurtulmaları ve sonunda çok sevdiği balına kavuşmaları. İşte ismini de bu sebepten dolayı alıyorlar. Şu sıfata bakın, ne kadar da sevimliler değil mi? Bal için deli oluyorlar tamam ama başka neyle besleniyor bu atarlı giderliler? Bal porsukları doğanın en etobur canlılarından biri. Onların yemek menüsü adeta bir açık büfe gibi çeşitlilik gösteriyor. Kuşlardan yılanlara, farelerden akreplere kadar kendilerinden küçük her türlü hayvanı kolayca avlayabiliyorlar ve dakikalar içinde midelerine indirebiliyorlar. Hayvansal gıdaların dışında çilek, bitki kökü ve soğan da yiyorlar. Yetişkin bir bal porsuğunun bir günde yediği yemek miktarı ise bir insanın bir haftada yediği kadar olabilir. Yani bu küçük ama korkusuz yaratıkların mide kapasitesi gerçekten cüsselerine rağmen oldukça büyük. Bal porsukları resmen gerçek bir antisosyal karaktere sahip varlıklar. Kimseyle konuşmam, insan sevmiyorum diyen bir karakterin doğaya bürünmüş hali gibidirler. Diğer hayvanlarla sosyalleşmeyi tercih etmezler ve genellikle kendi başlarına dolaşırlar. Ancak her yalnız kurt gibi bal porsukları da zaman zaman çiftleşme mevsiminde karşı cinsle bir araya geliyor. İşte o zaman yalnızlıklarında bir anlığına çıkıp bir eş bulmak için harekete geçiyorlar. Onların yetenekleri saymakla bitmiyor. Öyle bir meziyetleri var ki usta oyunculara bile taş çıkarırlar. Bal porsukları gerçekten de doğanın ustalarıdır diyebiliriz. Onlar 10 parmağında 10 marifet barındırıyor. Aslanın ağzındayken bile umursamaz davranabildiklerini söylemiştik. Bir bal porsuğu aslanın kendisini ağzına almasını belki biraz rahatsız edici bir olay olarak görebilir. Ancak umursamaz tavırları sayesinde bu durumdan kurtulmayı kolayca başarabiliyorlar. Bir diğer örnekse zehirli yılanlarla başa çıkmaları. Bal porsukları zehirli yılanların saldırısına karşı koyabilmek için küçük bir bayılma numarası yapıyor. Bu numara onlara hızlı bir kaçış imkanı sağlıyor ve tehlikeden kurtulmalarına yardımcı oluyor. Onlar hem avcı hem de av olabilme yeteneklerine sahipler. Bu da onları doğanın gerçek dövüşçüleri haline getiriyor. İster av, ister avcı olsunlar, bal porsukları doğanın ustaları olarak adlandırılıyor. Atara atar, gidere gider, bal porsuğu alayına gider. İşte bu deyiş onların karakteristik özelliğini özetler nitelikte. Doğanın çılgın çocukları olan bal porsukları küçük görünümlerine aldırmadan inanılmaz bir güce ve kükreme yeteneğine sahipler. Düşünün bir kere, hayvanlar aleminin manyak oğlu dediğimiz bu küçük ama kuvvetli yaratıklar hiçbir engelin, hiçbir tehdidin önünde duramayan ve her zaman amacına ulaşan bir doğa harikaları resmen. Bal porsukları gerçekten de hayvanlar aleminin en ilginç ve
saygı duyulan figürlerinden biri. Dağ bayır demiyorlar ve her yerde yaşayabiliyorlar. Bal porsukları doğada sınırları aşan bir krallık gibi adeta alemlerin kralı gibi dolaşıyor. Onların hüküm sürdüğü topraklar tropik iklimlerin nemli ormanlarından yeşil ormanların gizemli derinliklerine ve nehir kıyılarının serin sularına kadar uzanıyor. Ancak onların yaşam yerleri buralarla sınırlı değil. Doğanın her köşesinde hüküm sürüyorlar. Kurak bozkırlardan kayalıkların sarp yamaçlarına ve hatta çöllerin sıcak kumlarına kadar onların izlerine rastlamak mümkün. Bu kabadayılarda geri vites yok. Öyle ki bu meziyetleriyle Guinness Rekorlar kitabına adlarını yazdırmayı başarmışlar. İster aslan olsun, isterse de zehirli yılan ya da kocaman bir fil. Bal porsuğunda geri vites yok, korku yok, kaçmak yok. Yalnızca ileri. Korkusuzluğuyla aleme korku salan bal porsuğu bu haliyle de Guinness Rekorlar kitabına adını dünyanın en korkusuz hayvanı olarak yazdırmayı başarmıştır. Evet, doğru duydunuz. 2002 yılında bu küçük ama cesur yaratıklar tüm dünyanın en korkusuz hayvanı unvanını kazandılar. Belki de onlardan bir şeyler öğrenmemizin vakti gelmiştir. Ne dersiniz? Peki bal porsuğu bu kadar hayvana karşı dik dururken neyine güveniyor? Tabii ki derisinin elastik ve çok kalın olmasına. Derisinin bu yapısı aslanın ağzındayken de arılar saldırırken de onu korumayı başarıyor. Bu doğanın güçlü ve dayanıklı bir yaratığı olan bal porsuklarının sadece cesaretleriyle değil, aynı zamanda fiziksel özellikleriyle de doğanın zorluklarına meydan okuyabildiğini gösteriyor. Elastik ve kalın derileri onların hayatta kalma yeteneklerini destekleyen önemli bir özellik ve doğadaki diğer yaratıklardan bir adım öne çıkmalarını sağlıyor. Tüm bunların yanında öyle bir özellikleri var ki burnunuzun direğini sızlatacak cinsten. Koku bombası en büyük silahlarından biri. Kokarcaların olası bir tehlike durumunda pis bir koku sızdırarak düşmanlarını etkisiz hale getirerek kaçırdıklarını bilirsiniz. Bal porsuğunun kokarcanın saldığı pis kokudan çok daha güçlü bir koku bombası saldığıysa pek çok kişi tarafından bilinmeyen bir gerçek. Bal porsuğu koku yaymıyor, bir anda oldukça güçlü ve etkili bir koku bombası bırakıyor. Anüsünden çıkan bu koku o kadar etkili ki salındığı yerde uzun süre etkisini koruyor. Bu sırada bal porsuğu kolayca kaçabiliyor ya da kokuyla sersemlemiş avını mideye indirme fırsatı buluyor. Ve tam bir kazı makinesidirler. Bal porsuğunun uzun ve güçlü pençeleri vardır. Genel olarak yaşadığı yerler olan Afrika, Güneybatı Asya ve Hindistan bölgesinde toprağı, ağaç gövdelerini, termit yuvalarını, hatta beton zemini bile kazarak dakikalar içinde kendilerine bir alan açabiliyorlar. Kazı yapmak bal porsuğu için hem bir eğlence hem de hayatta kalma mücadelesi. Herhangi bir tehlike durumunda kazarak kendini toprağın altına ya da bir ağacın içine gizliyorlar. Tabii bu şekilde kazdığı zaman ortaya çıkan küçük böcekler de en büyük besinlerinden bir tanesi oluveriyor. Bu kazma becerilerine rağmen başka yuvaları istila ediyorlar. Madem o kadar iyi kazıyor, kendi yuvasını da kendi yapıyordur diye düşünebilirsiniz. Ancak durum hiç de öyle değil. Bal porsuğu başka canlıların yuvalarını istila ederek buraları otel gibi kullanıyor. Domuzların, tilkilerin ve firavun farelerinin yuvalarını sık sık istila ederek buralarda uyuduğu ve oldukça da rahat ettiği biliniyor. Bu korkusuzlar hayatlarının ilk zamanlarını ise kör olarak geçiriyorlar. Bal porsukları çiftleşip dağıldıktan sonra, yani anne ve baba ayrıldıktan sonra dişi bal porsuğu 6 ya da 8 haftanın sonunda yavru bal porsuğunu kucağına alıyor ve yaklaşık 2 yıl boyunca da yavrusuna gözü gibi bakıyor. Dişi bal porsukları genel olarak tek bir yavru dünyaya getiriyorlar. Yılın herhangi bir zamanı doğum yapabilen anne bal porsuğunun yavrusuna bu kadar uzun süre bakmasının nedeni de yavrularının tamamen kör olarak doğmaları ve bir süre bu şekilde hayatlarına devam etmelerinden kaynaklanıyor. Alet kullanabiliyorlar, hem de hapishane kaçkınlarına sollayacak cinsten bir alet kullanma bu. Daha ne yapacak diye sorduğumuz, her an yeni bir yeteneğiyle karşımıza çıkan bal porsukları
alet de kullanabiliyor. Güney Afrika'da bulunan Moholo Holo Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan bir grup bal porsuğunun kaçmak için kürek, tırmık, taş ve çamur kullandığı tespit edildi. Yine de korkmanız gereken bir hayvan değil. Derisi kalın, pençeleri uzun, dişleri güçlü ama yine de düşündüğümüz kadar saldırgan hayvanlar değiller. Özellikle insanlardan hemen kaçıyorlar. Yalnızca herhangi bir tehlike hissettikleri zaman saldırıyorlar. Ülkemizde yaşamıyor olsalar da bir seyahat sırasında bağ porsuğuyla karşılaşırsanız çok yaklaşmadan güvenle yanından geçip gidebilirsiniz. Ya da ne istiyorsa verin gitsin. Canınızdan kıymetli değil sonuçta.